Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz bu crop yelek yapımını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay. Aslında altıgen motiften oluşuyor. İki tane parça öreceğiz. Bakın şu kollar kısmını şu şekilde açtığımda modeli anlayacaksınız aslında. Bir parçamız bu tarafta, bir parçamız bu tarafta. İki parça halinde örüyoruz. Daha sonrasında sırt kısmında birleştirme yapıp önlerine birer sıra ikili trabzanlar gidiyorum ve bu şekilde düğmeler dikerek gayet güzel bir crop yapmış oluyoruz. Bir önceki videomda short yapılışını paylaşmıştım. Aslında bu bir takım. İsterseniz ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. İlla ki takım olarak yapmanız gerekmiyor ama takım olarak da gayet güzel, şık oldu. Ben çok beğendim. Yedek olarak da gayet güzel. Öncelikle iplerim hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Short kısmında video içerisinde bahsetmiştim zaten. Koton içerikli ipler kullandım. Elinizde olan koton ipleri değerlendirebilirsiniz. Benim ipim birazcık kalın geldi açıkçası. Hatta bakın bir tarafım şu şekilde birazcık kalın geldi ama bir tarafıma ipim bittikten sonra devamını bulamadım. İnce bir ip aldım. İnanın ince bir ip olduğunda daha güzel oluyor. Böyle daha dökümlü, daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Kalın olunca birazcık aslında yakıyor diyebiliriz. O yüzden ince koton ipler tercih edebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Benim renk kombinimde bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4, bir tane de ana rengim 5 rengim var. 5 rengim var. Ana rengimi beyaz tercih ettim. Dilerseniz daha az sayıda renk kullanabilir ya da daha fazla renk de tercih edebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Ana rengimden toplamda takım olarak 5 yumak kullandım. 100 gram 200 metre uzunluğunda 5 yumak kullandım. Diğer renklerden birer yumak olması yeterli olacak elinizde. Çünkü az bir miktarda kullanıyoruz. Bir yumağın tamamı bile bitmiyor diyebilirim. O yüzden aslında uygun maliyetli oldu. Ha sadece üst kısmı için soruyorsanız 3 tane ana renginize ihtiyacınız var. 3 yumak kullandım. Bunu da söylemek istiyorum. İpime uygun 3,5 milim tığ kullanarak örgümü tamamladım. Dediğim gibi gayet güzel oldu. Benimle aynı ölçülerdeyseniz S beden için uygundur. Aynı sayılarda tercih edebilirsiniz. Dilerseniz motif sayınızı, sıralama sayısını büyüterek de crop'unuzu genişletebilir, daha da büyütebilirsiniz. Büyük beden çalışmak isterseniz bunu da söylemek istedim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakacağım. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Bir kez döndürdüm. Tığımın ucuna ipimi takıp içerisinden çekiyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar halkanın içerisine batıyorum ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar halkanın içerisine dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz oldu. 1, 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz oldu. 1, 2 tane zincirimi çektim. İlmeğimi bırakıyorum. İpimi arkaya çekiyorum ve halkamızı sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Daha sonrasında herhangi bir yerden tığımızı geçirelim arka kısmında ve buraya ipimizi düğümlüyoruz ki daha sonra genişleme yapıp orta boşluk kısmı büyümesin.
Şöyle ipimi düğümledim. İlmeğimi tekrardan tığıma takıyorum. Ve birinci ikili trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. Ve ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Ve bu şekilde 6 tane boşluğa ulaşmış olduk. Şu kısımları sayıyoruz. Bizim için bu boşluk kısımları önemli. 6 tane boşluğa ulaştıktan sonra yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimin içerisinden geçirdim. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak orta boşluk kısmına kadar geldim. Yani toplamda 3 kez ilmek yürütme yapmış oldum. Değişikliğine gidiyoruz. İpimi hemen dibinden düğümleyerek renk değişikliğimi yapıyorum ve daha sonra diğer rengimi kestim. Şöyle 1 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar dibindeki boşluğa batıyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 1 2 seferde çekerek zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrar aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez alıp yandaki boşluğa atlayacağım. Hep aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son boşluğuma da 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sıramızı tamamlamış olduk bu şekilde. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir kez daha ilmek yürütme yaptım. Bir kez de boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İlmek yürütmemi yaptım. Toplamda yine 3 tane ilmek yürütme yaptım ve orta boşluk kısmına kadar ilerlemiş olduk. Daha sonra yine renk değişikliğine gidiyoruz. Şimdi ben modelde şu şekilde ilerledim. Hep bir tane renk yaptıktan sonra yine ana rengimi yaptım. Arada tekrar sonra farklı bir renge geçiş yaptım. Bu şekilde model inanın daha güzel gözüküyor. Şöyle ipimi kestim. Kenarıya alıyorum. Üçüncü sıramıza geldik şimdi. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmına dönüyorum. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tekrardan boşluğa döndüm. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yap. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmına atlıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmına atlıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüyorum. 1 2
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenar kısmımızı yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmına atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Kenar kısmına geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrar aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim ve sıramı bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyor. İlmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmek yürütmemi yaptım ve bir kez daha yaparak orta boşluk kısmına kadar ilerlemiş olduk. Her zaman başlangıcımızı bu kenar kısmının tam orta kısmından başlayacağız. Şimdi diğer rengime geçiş yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekerek 4. sıramın başlangıcını yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar boşluk kısmına batıyorum. 2 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz zincirle beraber. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve kenar kısmımızı bu şekilde yapmış olduk. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp yandaki boşluk kısmına atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar yandaki boşluk kısmına atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar yandaki boşluk kısmına atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Burası bizim kenar kısmımız. Bakın kenar kısmının üstündeyim şu anda. 1 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Hep aynı şekilde devam edeceğim. Kenar kısmının üstüne geldiğimizde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincirimizi çektikten sonra yandaki boşluk kısmına 3 tane ikili trabzan, bir zincir çek, yandaki boşluk kısmına 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çekip yine kenar kısmımıza gelip kenar kısmımızı yapıyoruz. Modelimiz bundan ibaret. 6 tane kenarımız var. Bakın saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motifimiz altıgen motif zaten. Şimdi ben bu şekilde 18 sıra boyunca devam edeceğim. Her sırada bir tane aradaki boşluk kısmımız artıyor olacak. Ekstra farklı hiçbir şey yok. Kenar kısmına kenar kısmını yapıyoruz. Orta boşluk kısımlarına da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi 18 sıra boyunca devam edip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi 18 sıra boyunca git gel yaparak sıramı tamamladım. Ve son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincirimi çektim. İkili trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Ediyorum. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane daha ilmek yürütme ve yandaki boşluğa atlayıp bir kez daha ilmek yürütme yaptım. Toplamda 3 tane ilmek yürütme yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi birazcık uzun kesiyorum dikmek için. Daha sonra şöyle çektik. Bakın. Şimdi normalde şu katlama şeklimizi de göstereyim. Bu şekilde bir parçamız var. Şu uçtan bitirdiğimiz noktadan, şimdi burası ön tarafı, şöyle tersini çevireyim. Bu diktiğimiz noktadan hemen bakın karşılık gelen noktayı şöyle tutuyorum. Bu arada 2 tane kenar kalıyor, 2 tane kenar kalıyor diğer tarafta da. 2 kenar bu tarafta, 2 kenar bu tarafta kalıyor. Tam orta kısımdan şu şekilde tuttuğumuzda birleştiriyoruz. Ve bu bizim kol kısmımız oluyor. Bakın bu şekilde. Bu şekilde birleştirdikten sonra şu üst kısmını dikerek birleştireceğiz. Hemen
Ben bakın burada birinci ikili trabzan tepesinden iğnemi geçirip yani kenar kısmından başlangıcımı yaptım. Nasıl dikiyorduk dikme işlemimizi? Arka dallardan şöyle arka daldan tığımı iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen diğer taraftan da arka daldan iğnemi geçiriyorum. Arka daldan geçirince çok fazla bir kasma olmuyor ve görüntü olarak da gayet güzel gözüküyor. O yüzden sadece şöyle arka dallardan bakın iğnemi geçiriyorum. Bakın bu şekilde hep arka dallarda iğnemi geçip düz bir şekilde dikiyorum şu kenar kısmına kadar. Şimdi kol kısımlarını diktikten sonra dikme işlemimizi tamamladıktan sonra burası arka tarafı. Arka sırt kısmı için bir tane ense boşluğu yapmamız gerekiyor. Diğer türlü artık hani bu kol kısımları diktikten sonra deneyebiliyoruz. Siz de üzerinize denerseniz fark edeceksiniz. Bu arka kısmı bu şekilde direkt bir birleştirme yapamıyoruz. Çünkü ense oyuntusu yapmazsak kasma yapıyor. Ben de tahmini 4 sıranın yeterli olacağını düşünüyorum. Yine deneyerek sizi sayınızı arttırma ya da eksiltme yapabilirsiniz. Buraya 4 tane sıra gitmemiz gerekiyor. 2 tane sağ tarafa 2 tane sol taraf için gitmemiz gerekiyor. Şimdi sağ tarafta bakın ben bu şekilde başlangıcımı yaptım. Birinci boşluktan 3 tane ikili trabzanlar yaptım. Sıramı tamamlayıp geldim. Bir kez daha döndüm. Şimdi beraber şuradan bir başlangıç yapalım. 2 sırada bu tarafa gideceğiz. Bir sıra gittikten sonra daha doğrusu sıramızın bir tanesini tamamladıktan sonra ikinci sıramızda birleştirme yapacağız. Çünkü dikişsiz bir birleştirme yapacağız. Şöyle diğerini kenarıya alıyorum. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. En kenar kısmından arka kısmında en kenar kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ettim, aynı boşluğa döndüm. 2 bir kez daha aynı boşluğa döndüm. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Yandaki boşluğa atlayacağım. Sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka tarafını döndürüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi şu şekilde 3 tane zincirimi çektikten sonra ilmeğimi bırakıyorum. Diğer tarafa birleştirme yapacağız. Benim ipim iç kısmında olduğu için birazcık tersten birleştirme olmuş olacak. Şimdi buradaki kenar kısmını boşluktan, şuradaki boşluktan, birinci boşluktan tığımı geçirdim. İlmeği tığıma takıyorum. İçerisinden geçirdim. Ve tığım üzerine ipimi bir kez alıp hemen diğer parçamdaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve bu şekilde başlangıcımı yapmış oldum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen bakın boşluğun üzerindeki zincirin içerisinden şöyle zincirin tam içerisinden orta kısmından tığımı geçiriyorum. Boşluktan değil, zincirin içerisinden geçiriyorum. İpimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp geri boşluk kısmına dönüyorum. Parçamdaki 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bırakıyorum. Yandaki boşluğun üzerindeki bir zincir çekmiştik ya. Zincirin içerisinden bakın şu şekilde tığımı geçiriyorum. İlmeğimi tığıma taktım. İçerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp geriye kenar boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Boşluğun üstündeki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum.
İpi tığıma taktım. İçerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp geriye boşluk kısmına dönüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirmeme devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar ilerledim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi bıraktım. Bakın burada sonda 3 tane zincir çekerek başlangıç yapmıştık ya, o kısım var. O yüzden birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tığıma taktım. İçerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp geriye dönüyorum ve birinci ikili trabzanın tepesine, yani son ikili trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi birazcık şöyle uzun kesiyorum. Bakın bu şekilde bir birleştirme yapmış oldum son kısmında. Şimdi bakın ben bir kenar kısmını tamamlamıştım. Bu şekilde eksiltme yaparak bir boyun oyuntusu kısmını oluşturdum. Şöyle bakın, oval bir görüntü oluşturdum. Sağ tarafı yaptım, sol tarafı beraber yapacağız. O yüzden şu şekilde örgümü döndürüyorum. İç kısımdan olur. Diğer türlü yapalım. Evet, şuradan başlangıcımızı yapacağız. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Hemen kenar kısmı, boşluk kısmından tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Aynı boşluğa dönüyorum. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıp yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa atlayıp yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Kaç tane boşluğumuz kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Hemen sayalım. 1 2 3 4. 4 tane boşluk kalana kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın, sonda kenar kısmını da sayıyoruz. 1 2 3 4 tane boşluğum kaldı. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincirimi çekmiştim. Dördüncü boşluğumun içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra örgümü şöyle döndürüyorum. Örgümü döndürdükten sonra hemen boşluk kısmına tığımı geçirdim. İpimi çekip bir kez ilmek yürütme yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez alıp tekrar yandaki boşluk kısmına atlıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı boşluğa battım. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa atlayıp yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde bakın sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde son kısma bir tane kafes yapmış olduk. Yine şöyle örgümü döndürüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluğun içerisine batarak başlıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2, bir kez aynı noktaya batıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devam ettim. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa attım. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar ilerledim. Yalnız şu dönüş yaptığımız boşluğumuz var ya, hani 3 tane zincir çekerek dönüş sağladığımız, bu noktaya batmıyoruz. Onun öncesindeki boşluğa battım. Son kez 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonrasında yine örgümü döndürüyorum. Bir tane zincirimi çekmiştim. 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım ve 1 2
3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Yandaki boşluğa atlayıp 3 tane ikili trabzan yapacağım ve sıra boyunca devam edeceğim. Artık bu son sıramız. 2 sıra boyunca bakın bu şekilde gitmiş olduk. 2 tane de eksiltme yaptım. Şurada da şu şekilde dönüşümüzü sağlamış olduk dediğim gibi. Şimdi sıra boyunca devam edip geliyorum. Bakın burada sıra sonuna kadar ilerledim ve sıramı tamamladım. Son kısım boşluk oldu. Şimdi bu şekilde ilmeğim buradayken bir kez etrafında dönüp tüm crop boyunca etrafında bir kez trabzanlar gitmeyi düşünüyorum. Çünkü daha sonra düğme dikme işlemi yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 kez daha battım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 oldu. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan. Altta 3 tane ikili trabzan yapmıştık ya. O yüzden 3 tane ikili trabzan yaptık. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane ikili trabzan. Pardon, boşluğa diyorum. İkili trabzan tepesine battım. Bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzan tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek ikili trabzan yaptım. Devamında ikili trabzanlar tepesine batarak birer tane ikili trabzan, boşluk kısmına geldiğimizde bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi bakın buradan başlangıcımı yapmıştım. Sıra boyunca ilerledim. Sondaki boşluğum var. Şurada boşluk kısmımız, zincir çekerek dönüş sağladığımız kısma, oraya bir tane ikili trabzan yapmadım. Sadece 3 tane ikili trabzanın tepesine batıp bekledim. Şu boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Bakın şu şekilde bir dönüş sağlamış oldum. Hemen bu yandaki boşluktan şöyle yatay ikili trabzanın tepesi oluyor. Oradan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yatay ikili trabzan içerisine geldim. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atladık. Bir tane sık iğne. İkili trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki ikili trabzanın tepesindeyim. Bir tane sık iğne. Ve yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluk kısmındayım. Bakın 1, 2 tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluk kısmına atladım. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluk kısmına atladım. 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. İkili trabzan tepesine geldim. Bir tane sık iğne. Yine ikili trabzan tepesine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde bakın dönüşümüzü sağladık yaka kısmına doğru. Yandaki boşluk kısmından tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. İkili trabzan tepesine batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde 3 tane ikili trabzan tepesine 3 tane sık iğne yapmış oldum. Boşluk kısmına geldim. Bir tane yapıyorum. İkili trabzan tepesine geldim. 1. Yandaki ikili trabzan tepesindeyim. 2. Yandaki ikili trabzan tepesindeyim. 3. Orta kenar boşluk kısmına geldiğimde de bir tane sık iğne yaptım. Bakın şu kısımdan başlamıştık. Şöyle dönüşümüzü sağlamış olduk. Şimdi sırt kısmına, yani ense kısmına geldim. Hemen bakın birinci şuradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Boşluk kısmına da bir tane sık iğne. Yatay ikili trabzana geldim. 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. Boşluk kısmına geldik. 1, 2 buraya birazcık az geliyor. O yüzden 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluk kısmına atladık. 1, 2, yandaki boşluk kısmına atlıyorum. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Yandaki yatay ikili trabzanın içerisine geçiyorum. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Hatta bir tane daha yapıyorum. Kassın istemiyorum çünkü boyun kısmını. O yüzden 3 tane sık iğne yaptım. Yani buradaki bir sayının önemi yok aslında. Baktığınız ki çok kısa geliyor. 2 tane sık iğne, 3 tane yapın. Önemli olan kasmaması. Bakın şuradaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Öncelikle arka taraftaki. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Orta dikiş kısmına batıyorum. Bir tane sık iğne ve
Kenar kısmının içerisindeki boşluğa battım. Bir tane sık iğne yaptım. İkili trabzan tepesine atladım ve sık iğne yapmama başladım. Yine aynı şekilde burada da hep sık iğneler yaparak şuradaki boşluk kısmına kadar devam ediyorum. Bakın buradaki boşluk kısmına kadar ilerledim. Ve boşluk kısmına 2 tane sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp hemen yine aynı boşluğun içerisine birazcık şöyle üst kısmına artık dönüyorum ve bir tane ikili trabzanımı yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Şimdi ben diğer tarafa bakın bu şekilde düğmelerimi diktim. Arada 1, 2, 3'er tane boşluk bırakarak 3'erli ikili trabzanla atlayarak düğmelerimi diktim. 4 tane düğme yeterli oldu benim için. Düğmeler için bu kısımlara boşluklar yapmamız gerekiyor. Şimdi bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra normalde hemen şurada birinci boşluğuma, birinci ikili trabzanın tepesine bir tane daha ikili trabzan yapıyordum. Ama düğme için boşluk yapmam gerekiyor. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Buraya atlıyorum. Diğer ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak şu şekilde bir tane küçük boşluk oluşturuyorum. Devamında yandaki ikili trabzan tepesine atlıyorum. Bir tane ikili trabzan, boşluk kısmına geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Düğmenin karşılık gelen noktasına kadar bu şekilde hem ikili trabzanlarımın tepesine ikili trabzan hem de boşluk kısmına bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi bakın bu şekilde ölçerek ilerlediğimde, yani birinci düğmem için boşluğumu yapmıştım, taktım. İkinci boşluğum için devam ettim eşit bir şekilde. Tam şu an bu kısımda bir tane daha boşluk yapmam gerekiyor. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batmıyor, boşluğa batarak bir tane bakın burada boşluk oluşturmuş oldum. Devamında yine yandaki ikili trabzanın ve boşluk kısmına batarak ilerleyeceğim. Bakın şu şekilde şuraya bu düğmemizi de geçirelim. Devamında yine takip edeceğim. Buradaki boşluğa kadar ilerleyeceğim. Burada bir tane boşluk bırakıyorum. Bir tane burada boşluk bırakarak devam edeceğim. Bu şekilde bakın tüm düğmeler için boşluk kısımlarını yaptım ve takarak sıramı tamamladım. Gayet de güzel oldu. Şimdi burada son boşluk yuvamız var ya, onun içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum aynı noktaya batmaya. 2, bir kez daha batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde bir dönüş sağlamış oldum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın trabzanın tepesindeki boşluktan batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Daha sonra yatay ikili trabzanın içerisinden tığımı geçirdim. Bir, tekrar aynı noktaya battım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir, tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yatay ikili trabzanın içerisine geldim. 1, 2, şimdi 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın 2 tane battığımda birazcık boşluk oluşuyor gibiydi. O yüzden burada 3 tane ikili trabzan batmak istedim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Daha sonra burada normal ikili trabzanlarımızın tepesinden tığımızı geçiriyoruz. Bir tane ikili trabzan, yandaki ikili trabzanın tepesine tığımı geçiremedim. Tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan, yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluk kısmına geldim. Bir tane ikili trabzan, yandaki ikili trabzan tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devamı da aynı şekilde ilerleyeceğim. 3 tane ikili trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan, bir tane boşluk kısmına bir tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde tüm gövde etrafını dönüp şu başlangıç noktamıza kadar ilerleyip geliyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yaparak ilerledim. Son boşluğuma, yani başlangıç yaptığımız noktaya geldiğimde 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Ve ipimi birazcık uzun kesiyorum ki daha sonra içeriden yok edebileyim. Şöyle arka kısmına çekip göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Gayet güzel oldu. Şimdi birazcık ölçülerimden bahsetmem gerekirse şu şekilde bakın, üstten omuz kısmından alt gövde kısmına kadar ölçtüğümde 39 santim. Bu eksiltme yaptığım noktadan ölçtüğümde 27 santim. Genişliğimizi şu koltuk altından diğer koltuk altına kadar 46 santim ve
Kol genişliğim 19 santim. Yakadan kolun tamamı ise 37 santim uzunluğunda. S beden için uygundur. Ben genelde S beden kullanıyorum. O yüzden kendi vücut ölçülerime göre yaptım. Gayet kolay bir model oldu ve kısa sürede yapabileceğimiz bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ana renkten 3 yumağa yakın kullandım. Dilerseniz şu kol kısımlarına da aynı şekilde bu altta gittiğimiz gibi ikili trabzanlar gidebilirsiniz. Ya da birazcık daha uzatmak isterseniz bir sıra daha da ikili trabzan gidebilirsiniz alt kısmına. Bunu söylemek istiyorum. Benim için yeterli oldu. 3 yumağın tamamını kullandım. Diğer renklerimde ise şortla beraber bir yumak olsa yeterli olacak. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.